eBay'de satışlarınızı uçuracak 5 önemli taktik. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bu video sonuna kadar izlediğinizde sizler de diğer satıcılardan daha ön planda nasıl olur, nasıl satışlarınızı eBay'de arttırabilirsiniz bunları öğreneceksiniz. Bu kanalda sürekli olarak e-ticareti olarak bilmeniz gereken güzel içerikleri paylaşacağız. Bugünün konusu aslında çok önemli ve çok heyecanlı bir konu benim için de. Sürekli sizinle paylaşmak istediğim fakat ne zaman paylaşmaya çalışsam da sürekli bazı şeylerin olduğu bir durum. Her nasılsa bugün öğreneceğiniz bilgiler sayesinde sizler de satışlarınızı eBay'de çok güzel bir şekilde arttırabilirsiniz. Peki lafı uzatmadan hadi gelin hemen konu içerisine başlayalım. Öncelikli olarak eBay platformu dünyanın en büyük ikinci platformlarından bir tanesi. Böylelikle sizler de çok rahat bir şekilde, herhangi bir şekilde işlerinizi uzatmadan hesabınıza ürünlerinizi açabilir, ürünlerinizi listeleyebilir ve ürünlerinizi satışta tüm dünyaya gerçekleştirebilirsiniz. Fakat yeni başlayan arkadaşların çokça yaşamış olduğu, hatta eski satıcıların bile sürekli problem yaşayarak satışlarını yapamadığı için platformdan vazgeçtiği, benim de gerçekten çokça kafama taktığım bazı şeyler var. Gelin bu soruları bugün sizlere adım adım anlatayım. İlk önce arkadaşlar, birinci kural. Her zaman satış fiyatlarınızı yüksek tutun ve reklamlarınızı çok daha yüksek çıkın. Yani örnek olarak insanlar sürekli olarak bütün eBay satıcıların yaptığı taktik şu. Gerek YouTube, gerek diğer kanallarda öğrendiği bilgilerle yaptığı için çoğu başlangıç olarak piyasada 20 pound'a satılan bir ürün varsa 19.95, 19.90, 19.85 aşağı doğru indiriyorlar. Ben tam tersine 30 pound, 35 pound'a satmaya çalışıyorum ve benden daha çok alıyorlar ve diğer satıcılarımızdan da daha çok alıyorlar. Peki neden? Arkadaşlar bizler de aynı fiyatlarda ürünleri satarken biz de arka tarafta ürünün fiyatını çıkartırken ürüne promote listing ekliyoruz. Yani ürünü belki size komik gelecek ama %30, %35 reklam çıkıyoruz. Ve eBay, Amazon ve Shopify gibi platformların aksine ürününüz satılırsa sadece sizden reklam parasını aldığı için ben buna razıyım. Ve bu şekilde yaptığım için Amazon'da olsun, Shopify'da olsun tonlarca reklam parası ödemek yerine eBay'de en üst sayfaya çıkıp ürünümü satıyorum. Tabii ürünün kar marjını, promodunu çok koyunca reklamı, diyelim örnek veriyorum 30 pound'a sattığım bir ürünün 5 pound reklam parası veriyorum. Ama böyle bir senaryoda her zaman en yukarıda ben olduğum için arkadaşlar hem top seller rate'e geliyorum, fee'sini düşük ödüyorum, hem de arka tarafta çokça satış yapabiliyorum. Diğer 18-16'ya inen satıcılar kar marjını öldürürken ben hala çok neredeyse 2 katı fiyatı satıp daha çok satış yapabiliyorum. Her gün düzenli olarak ürünlerin içerisine girip ürünlerin fiyatlarını güncelliyorsunuz. Örnek veriyorum, ürünü 14.30'a satıyordunuz. Şimdi gireceksiniz 14.40'a satacaksınız ve ürünlerde ufak değişiklikler yapacaksınız. Eğer ürünlerin fiyatını çok az daha bir şey aşağı düşürürseniz watch listing'de izleyen bütün müşterilerinize bir bildirim mesajı gelecektir. Bu bildirim mesajı sayesinde tonlarca reklam parası vermeden ücretsiz olarak eBay sizin adınıza bütün müşterilerinize hey bu ürünle ilgileniyordun artık fiyatı 10 kuruş daha düştü şimdi alabilirsin diye mail atıyor. Ve bunu gören bütün eBay müşterileri ücretsiz olarak gelen maile tıklıyorlar ve organik bir trafik yağıyor. Örnek veriyorum, bir ürününüzü 100 kişi watch listing'e attıysa ve bir anda fiyat değiştirdiyseniz hepsine otomatik olarak mesaj gidiyor. Bu mesaj sayesinde arkadaşlar organik trafik yağdığı için ürününüz bir anda ön sayfalara çıkıyor ve ön sayfada kartopu etkisiyle ne kadar kartopu büyüdüyse de orada görülen satışlar ve diğer satıcıların da önüne çıktığı için direkt otomatikman çoğu kişi ürünlerinizi satıyor oluyor. Benim hatta bir eğitim videomda izlediyseniz bilmiyorum, eğitimin içerisinde bunu bizzat yaptığımı 5 dakika sonra 2 tane satış geldiğini göstermiştim. Kesinlikle bu taktiği sizler de kendi dükkanınızda uygulayın arkadaşlar. Ürünlerinizin fiyatlarını her zaman ufak tefek değişiklikler yapın ve bunu günlük yapın. Fakat rica ediyorum bütün ürünlerde yapmayın. Sadece bazı ürünlerde yapmanız yeterli. Özellikle watch listing'e çok müşterinizin almış olduğu ürünlerde denemeye başlayın. Gelelim 3. ama gerçekten çok önemli olan bir şeye. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu sistem sayesinde satışlarınızı çok iyi bir şekilde arttırabilirsiniz. Nasıl mı? Bizim bildiğiniz gibi özel Telegram gruplarımız var. Bizim bu Telegram gruplarına katılabilir. İlk satmaya çalıştığınız ürünleri bizim o Telegram grubunda listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde Pinterest gibi internet sayfalarından ya da Facebook Market gibi internet sayfalarınıza ürünlerinizi ücretsiz olarak listeleyebilir. Ürünlerinizin organik linklerini, trafiklerini oluşturabilmek için
vermiş olduğunuz ya da satmaya çalıştığınız ürünün linkini koyarak eğer açıklama kısmına Pinterest'te sadece gömmeniz yeterli. Bu şekilde oraya ücretsiz olarak çok büyük trafikler alabilirsiniz. Gerek Pinterest gerek diğer platformlar milyonun üzerinde trafik alıyor ve ücretsiz trafik sayesinde arkadaşlar dükkanınızda tonlarca ürün müşteri çekebilir. Bu görüntülenmeler sayesinde eBay'de Cassini'de en üste çıkabilir ve böylelikle otomatikman çok iyi satışlar yapabilirsiniz. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi feedback. Feedback'iniz yoksa ne yazık ki arkadaşlar kimse sizden almayacaktır. Feedback oluşturmak için ne yapacaksınız? Bizlerin özel Telegram gruplarına katılarak birbirinize destek olabilirsiniz. Gelelim en önemli ve gerçekten sizlerin satışlarınızı uçuracak en son noktalardan bir tanesi. Peki çoğu arkadaş ürününü listeliyor. Ürünü listeledikten sonra aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Benim ürünüm satılmıyor diye mesaj atıyor. Sebebi şu arkadaşlar, satılmayan ürünü neden satmaya çalışıyorsunuz? Demek ki bir şey yanlış yaptınız. İnsanlar almak istemiyor. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Ürününüzü kaldırmanız gerekiyor. Dükkanınızı şöyle düşünün. Bir dükkanı açtınız, Taksim Meydanı'nda ürünlerinizi listelediniz. Bir tane ürün var, köşede duruyor ve aylardır satılmıyor. Siz o ürünü orada bırakır mıydınız? Kesinlikle hayır. Peki ne yapmanız gerekiyor? Ürünü kaldırmanız gerekiyor. Hangi ürün satıyor? Hangi ürün satmıyor? Satan ürünlerle satmayan ürünleri yer değiştirip gerek kalan ürünleri zaten çoğunuz dropshipping yapıyorsunuz. Bu sizin için bir zarar olmayacaktır arkadaşlar. Kaldırıp dükkanınıza en çok ürün gönderen ürünleri listelemeniz ve o tarz ürünleri listelemeniz gerekiyor. Unutmayın, ticaret yapıyorsunuz. 80-20 kuralı arkadaşlar ticarette çok ama çok önemli bir şey. Peki 80-20 kuralı ne? Gelin biraz daha içerisine girelim. Yapmaya çalıştığınız ya da satmaya çalıştığınız ürünlerinizin %20'si sizlere gelirinizin normalde %80'ini sağlıyordur. Örnek veriyorum. 10 tane ürün istediniz arkadaşlar. Bunların sadece 2 tanesini çok satacak ve geri kalan 2 tanesinden gelen para sizin şirketinizin ya da bütçenizin %80'ini oluşturacaktır. İşin öteki tarafında da aynı sistem. 8 tane ürün size sadece ürünlerinizin gelirinin %2'sini sağlayacaktır. Yani anlatmaya çalıştığım şey sizlere daha çok para kazandıran, sizlere daha çok trafik getiren ve sizlere daha iyi bir şekilde impressionlarınızı arttıran, click-through rate'lerinizi arttıran ürünlere odaklanmanız. Yani satmayan bir ürün ayda yılda bir tane sattı diye bu kategoriden gitmek yerine size sürekli günlük düzenli satış yapan, satış yapmıyorsa bile üzülmeyin, en çok trafiğe bırakan ürünlere odaklanırsanız kesinlikle ve kesinlikle daha çok para kazanacaksınız. Bütün büyük internet üzerindeki şirketlerin hepsinin aklınıza gelebilecek bütün şirketlerin uyguladığı taktik aslında %20'nin hangi bölümden geldiğini çok iyi biliyorlar. Bizler de aynı şekilde yapıyoruz. O ürünlerin o kısmına daha çok odaklanarak %80'lik gelirlerimizi sağlıyoruz. Ve sizler de dükkanınıza getiren en büyük ürünlerinizi listeleyebilir ve bu kategorilerde daha çok listeleyebilirsiniz. Peki gelelim 5. ve son önemli olan şeye. Arkadaşlar biliyor musunuz bilmiyorum. eBay'de ufak bir hack var. Bu hack sayesinde tekrar dediğim gibi eğer eğitim videosunu izlediyseniz içerisinde göreceksiniz. Yaptıktan sonra 5 dakika içerisinde 2 tane satış geldi. Hatta bir tane de ekstradan offer geldi. Şimdi eBay'de müşterilerimiz bizlere offer gönderebiliyor. Offer ne demek bilmeyen arkadaşlar için çok kısa bir şekilde geçeyim. Sadece bize teklif gönderebiliyor. Teklif ne demek? Örnek veriyorum 100 liraya satıyoruz. Diyor ki 95'e olur mu? Pazarlık yapmaya çalışıyor. Eğer offerınız açıksa kabul ederseniz ürününüz satılabiliyor. Fakat bazı müşteriler ürünleri watch listing'e atıyor ve bazı ürünleri sürekli olarak takipte alıyor. Diyor ki ben bu ürün fiyat değişirse genellikle alacağım diye onları watch listing'e atarlar. Ben de internette bulduğum güzel ürünler uygun fiyattaysa watch listing'e atıyorum. Fiyat düştüğünde bana hemen mesaj geliyor. Eğer fiyat istediğim fiyata indiyse de hiç kimseden önce ilk ben gördüğüm için ürünü gidip satın alıyorum. Aynısını müşteriler yapıyor. Ve eBay'in Seller Hub bölümünün içerisine girdiğiniz zaman arkadaşlar içerisinde şöyle bir şey göreceksiniz. Eligible offer, yani offer göndermeye imkanı olan ürünler. Belki 10 tane, belki 20 tane, belki 40 tane, belki hiçbir tane yok. Bu ürünleri bulup sadece bir tıkla bütün hepsini listeleyip müşterilerinize %5 discountla başlayacak şekilde %10, %20 kar payınızı artık belirtecek bir şekilde ayarlayıp bütün müşterilerinize e-mail marketing yaparak eBay üzerinden ürünlerinizin fiyatının düştüğünü ya da bu ürünle ilgilendikleri için %5 indirim hakkına sahip olduklarını ya da %10 artık kaça vermek istiyorsanız gönderebilirsiniz. Ben bizzat şahsen denedim. 5 dakika içerisinde 2 tane satış, bir tane de offer aldım arkadaşlar.
5'in üzerine çıkmak isteyen bir müşteri, onu da kabul ettim. Kâr marjı çok yüksek bir üründü. Fakat ne oldu? O kadar daha çok trafik geldi ki başka ürünlerim de satılmaya başladı. Ben bir üründen offer çıktım ama diğer dükkanımdaki, çünkü gelen müşteriler şuna bakıyor. Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük şirketleri, hatta özellikle Amazon bunu her şeyden daha çok iyi yapıyor. Bundle sell arkadaşlar. Örnek veriyorum, bir köpek tasması aldınız. Köpek fırçası, yanında köpek şampuanı almak ister misiniz? Bunları üçlü bundle şeklinde satıyorlar. Düşünün mantıken, müşteriniz köpekle ilgili bir şey almaya geliyorsa onlarla da ilgilenecektir. Ve çoğu müşteri sadece köpek tasması için girdiği yerde tonlarca alışveriş yapıyor. Peki bu dükkan siz neden olmayasınız? Bu video içerisinde izlediğiniz bilgiler sayesinde sizler de diğer eBay'deki dükkanlarınızı, satışlarını arttırabilir. 5'er tane, 10'ar tane, kaç tane dükkanınız varsa hepsini aynı taktikleri uygulayarak sizler de diğer satıcıların önüne geçebilirsiniz. Hatta kanala abone olarak böyle güzel içerikleri ilk önce sizler izleyebilir, diğer satıcıları geçerek eBay platformunda çok daha büyük satışlar yapabilirsiniz. Kapatmadan önce dipnot. Arkadaşlar, İngiltere'de depomuz açıldı ve sizler için ürünlerin stoklarının bir noktada çıktığı, takip numarasının koyulduğu, Amazon'da ne kadar satılıyorsa yarı fiyatına Okyanusu.com'dan alabileceğiniz bir sistem oluşturduk. Buradaki amacımız hem satıcıları hem de üreticileri hem de İngiltere üzerinden bütün müşterilerinize en uygun fiyatlı ürünlerinizi satabilmek için bir sistem geliştirdik. Bu sistem sayesinde sizler Amazon'da ne kadar satılıyorsa yarı fiyatına, neredeyse AliExpress fiyatına, hem de ertesi gün kargo hızıyla takip numarası eklenmiş ve bir lokasyondan çıkacak ve fotoğrafları orijinal bir şekilde çekildiği için aslında dropshipping yapmanıza rağmen dropshipping yapıyormuş gibi gözükmeden arbitraj sisteminde sizler de ürünlerinizi çok daha karlı fiyatlarda satabileceksiniz. Amazon'dan drop yapan satıcılar ürünlerinde 100 pound almış olduğu ürünü üzerine kâr marjı koyup eBay'de 130 pound'a satarken sizler 50 pound'a aldığınız için ürünü 100 pound'a bile satsanız 50 pound kâr elde edeceksiniz. Detaylı bilgi için Instagram'dan Okyanusi Akin Yılmaz ya da YouTube kanalımızdan ya da aşağıda vermiş olduğumuz linklerden digitalmarketmentoring.com internet sayfamızı ziyaret edebilir. Detaylı bilgi için bizden çok destek alabilirsiniz dedikten sonra bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarınızla paylaşarak böyle güzel içerikleri onların da faydalanmasını sağlayabilirsiniz dedikten sonra bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik arrivederci.